Hiç düşündün mü? Yaşadığın sıkıntıların ne kadarı kontrol takıntından kaynaklanıyor? Sadece dış kontrolü kastetmiyorum. İş, faturalar, rutin, iç kontrolü kastediyorum. Kesinlik ihtiyacını, yarının ne getireceğini bilme. Kim olduğunu, ne istediğini, nereye gittiğini eksiksiz anlama ihtiyacını. Toplum sana hayatın bir matematik denklemi gibi kesin cevaplarla yaşanması gerektiğini öğretti. Ama gerçek şu ki bunu kabul etmek cesaret ister. Bu kesinlik seni en çok arzuladığın şeyden uzaklaştırıyor. Huzurdan. Belki de yoruldun. Belki de tahmin edilemeyeni tahmin etmeye, kusursuz planlar yapmaya çalışmaktan bıktın. Belki de her bilinmezliğin tehdit gibi göründüğü bir kaygı limbosunda yaşıyorsun. Bilinmezlik bir düşman gibi geliyor olabilir. Ama ya sorun bilinmezlik değilse, ya zehir onu kabul etmeyi reddetmezse? 16. yüzyılda yaşamış Fransız düşünür Michel de, Monte bunu bizden önce fark etti. Çevresindeki dünya kesin doğrular. Kapalı sistemler ararken o içe döndü. Kendi zihnini, korkularını, tutarsızlıklarını gözlemledi. Bildiklerini değil, sorgularını dürüstçe yazdı. Cevapları olan biri gibi değil, sorularla daha iyi yaşamayı öğrenen biri gibi. Ve şimdi senin de ihtiyacın olan şey bu. Kesinlik değil, kontrol edilemeyenle yeni bir ilişki kurmak. Bu videoda sana farklı bir yol önermek istiyorum. Hayatı daha hafif ama daha cesur bir şekilde yaşamanın bir yolu. Monte'nin bilgeliğiyle sana göstermek istiyorum ki bilinmeyene direnmekten vazgeçtiğinde bir şeyler değişir. Kaygı zayıflar, baskılar hafifler ve uzun zamandır ilk kez hayat daha sade görünür. Ama dikkat et, bu sadelik dışarıdan gelmez. Dünya değiştiği için değil, sen içten değiştiğin için olur. Bu bir içsel devrimdir ve şimdi başlar. Kontrol illüzyonunu bırakmaya, cevaplara değil, hayatta yeni bir varoluş biçimine yürümeye karar verdiğinde hazır mısın? Çünkü bu yolculuk sana öğretilenlerin aksine tek bir cümleyle başlar. Bilmiyorum. Ve bu sorun değil. Montaigne sıradan bir filozof değildi. Minberlere çıkmaz, karmaşık sistemler kurmaz, dünyayı formüllere sığdırmaya çalışmazdı. Kitaplarla dolu kütüphanesinde sessizlik içinde oturur, en karışık ve bilinmez nesne olan kendini araştırırdı. Yazdıkları birer öğreti değil, aynadır. Seni ikna etmeye değil, düşünmeye, sorgulamaya ve kendine dürüstçe bakmaya davet eder. Diğer düşünürler evrensel doğrular ararken Montaigne bunun tersini kucakladı. Bilmiyordu ve yaşadıkça daha da az bildiğini fark etti. Ona göre cehaleti kabul etmek bir başarısızlık değil, özgürlüktü. Rol yapmayı bırakmaktı. "Ne biliyorum ki?" diye sordu hep. Bu soru onun başlangıç noktasıydı. Modern dünya bu alçak gönüllülüğü reddeder. Her konuda fikrin olmalı. Her konuda bir duruşun. Kesinlikler bıçak kadar keskin olmalı. Ama Montaigne bize insan olma şansı verir. Zayıflıklarımızı düzeltilecek kusurlar olarak değil, canlı olduğumuzun bir parçası olarak görür. Belki de şu anda duyman gereken şey bu. Tam olmana gerek yok. Her şeyi bilmeden de yoluna devam edebilirsin. Montaigne fikirlerini sık sık değiştirirdi. Dün düşündüğü bugün geçerli olmayabilirdi. Çünkü insan zihninin doğal hareketini anlardı. Mücadele etmek yerine buna nezaketle, ironiyle ve hayretle yaklaşırdı. Ona göre yaşamak, dünyayı katı fikirlerle ele geçirmek değil. Açık bir zihin ve dikkatli bir kalple akışta olmaktı. Ve işte bu yüzden Montaigne bugün hala gerekli. Herkesin bağırdığı bir çağda o fısıldar. Sert kesinliklerin hüküm sürdüğü bir dönemde, o bize şüphenin hafifliğini öğretir. Eğer kendini kaybolmuş, tanımlı, sabit bir kişi olma zorunluluğuyla ezilmiş hissediyorsan, belki ihtiyacın olan şey yön değil, özgürlüktür. Değişmeye, bilmemeye ve sadece olmaya özgürlük. Ama Montaigne sadece şüpheye davet etmez. Ondan kaçmanın bedelini de anlatır. Hayatı kontrol etmeye ne kadar çalışırsan o kadar çok acı üretirsin. İşte şimdi bu acıyı konuşacağız. Kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışmanın doğurduğu sessiz acı. Bu söylediklerim sana anlamlı geliyorsa abone ol tuşuna tıklayıp kanala katıl. Desteğin için teşekkür ederim. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsun, değil mi? Yarın ne olacak? Başkalarının nasıl tepki vereceği, kariyerin, bedenin, hislerin, hatta sana bağlı olmayan şeyleri bile.
Ama hayatı ne kadar sıkı tutmaya çalışırsan o kadar çok kaçar. Avucundaki suyu tutmaya çalışmak gibi. Ne kadar sıkarsan o kadar hızlı akar. Bunun sana neye mal olduğunu fark ettin mi? Kontrol takıntısı sadece yorucu değildir. Aynı zamanda zehirlidir. Seni gerçekleşmeyecek beklentilerin mahkumu yapar. Her şeyi denetleyen biri gibi yaşarsın ve bunun adı kaygıdır. Kaygı temelde bilinmeyenden korkmaktır. Garantileri olan umutsuz ihtiyaçtır. Çoğu insan her virajı önceden tahmin ederek, içsel kazalardan kaçınabileceğini düşünerek sürekli tetikte yaşar. Ama Montaigne modern psikolojinin yüzyıllar sonra doğruladığı bir şeyi fark etti. Geleceği tahmin etmeye çalışarak yaşamak gerçekle savaş halinde yaşamaktır. Çünkü insani acı sadece başımıza gelenlerden değil çoğu zaman onlara direnme çabamızdan doğar. Hayatın farklı olmasını istemekten, doğal akışı inkar etmekten. Montaigne acılarını, kayıplarını, belirsizliklerini yok edilmesi gereken şeyler olarak değil, hayatın bir parçası olarak kabul etti. Böylece direnme yükünden kurtuldu. Fark ettin mi? En kontrolcü insanlar aynı zamanda en gergin, en yorgun, en katı olanlardır. Gevşeyemezler. Çünkü kontrolü kaybederlerse kötü bir şey olacak sanırlar. Oysa bu inanç korumaz, hapseder. Montaigne bunun yerine bilinçli bir teslimiyet önerdi. Korkakça bir vazgeçiş değil, cesur bir kabullenişti bu. Dünya senin kölen değildir ve zihnin akmayı öğrenmelidir. Hükmetmeyi değil. Ve işte acı ironi burada başlar. Ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsan o kadar çok hayal kırıklığı yaşarsın ve hayal kırıklıkça kontrol ihtiyacın artar. Bu kısır döngü seni içine çeker. Sonuç gergin bir beden, yorgun bir zihin ve huzursuz bir ruh. Montaigne başka bir yol gösterir. İyi yaşamak. Her şeyi kontrol etmek değil, kontrol edilemeyenle birlikte yaşamayı bilmektir. Peki bunu nasıl yaparsın? Belirsizlik içinde kaybolmadan onunla nasıl yaşarsın? Cevap, Montaigne'in hayata karşı tutumunda gizli, sürekli kendini gözlemleme pratiğinde. Bu kendini soğuk bir şekilde analiz etmek değil, içsel sesini dinleme ritüelidir. Dünya kesinlik isterken Monta sessizliğe çekildi ve içini gözlemledi. Gördüğü şey netlik değildi. Aksine çelişkiler, korkular, karışık arzular açıklanamayan dürtülerdi. İnsanların genellikle sakladığı şeyleri o doğrudan karşıladı. Ama yargılayan biri gibi değil, dinleyen biri gibi. Montaigne'ın büyük dehası insan zihni hakkında teoriler kurmak değil, insan olmanın deneyini kendinde cesaretle uygulamaktı. Kendisini bir araştırma alanı yaptı. Yazdıkları birer aynaya dönüştü. Makalelerinde öğretmen gibi yazmaz. Bir süreci paylaşan biri gibi yazar. Kendi şüphelerini, dürtülerini, fikir değişimlerini, zayıflıklarını anlatır ve bize şunu gösterir. Her zaman haklı olman gerekmez. Kendinle birlikte olman yeterlidir. Bu filtresiz, maskesiz, özgözlem en derin kendini tanıma biçimlerinden biridir. Ama dikkat et, kendine bakmak kendini acımasızca eleştirmek değildir. Aksine dürüstlükle ve şefkatle içeriye bakmaktır. Ne zaman kendini kandırdığını, ne zaman artık seni yansıtmayan bir imajı sürdürmeye çalıştığını fark etmektir. Montaigne bu zincirleri kırmak için yazdı. Ben insanım ve hiçbir insanlık hali bana yabancı değildir, dedi. Yani içindeki her şey ne kadar kafa karıştırıcı ya da rahatsız edici olursa olsun senin gerçek bir parçandır. Ve bu pratiğin en güçlü tarafı ne biliyor musun? Utancı eritir. Kendine samimiyetle bakmaya başladığında anlarsın ki acının çoğu mükemmel biri olmaya çalışmaktan gelir. Duygusal, zihinsel ya da ahlaki bir idealin peşinden koşarken kendini yitirirsin. Montaigne bize hatırlatır. Biz mermer heykeller değiliz. Değişen, eksik, kusurlu ve güzel varlıklarız. Aradığımız sadelik kendi doğamıza direnmekten vazgeçtiğimizde başlar ve burada önemli bir anahtar vardır. Bu kabulleniş pasiflik değildir. Tam tersine gerçek dönüşümün ilk adımıdır. Kendini net gören biri ancak gerçekten değişebilir. Kendi gölgesini kabul eden biri ışığa yürüyebilir. Ama bu yolculuğun bir katmanı daha var. Değişim. Montaigne değişimi sabit bir hedef gibi değil. Hayatın doğal hali olarak gördü. Ona göre hiçbir düşünce, hiçbir kimlik,
Hiçbir duygu sonsuza dek sabit kalamaz. İnsan her an yeniden şekillenen bir nehirdir. Aynı suya iki kez giremezsin ama modern dünya senden sabit olmanı ister. Kimsin diye sorar ve net bir yanıt bekler. Sanki cevap verince öyle kalmak zorundaymışsın gibi. Oysa Montaigne ben değişiyorum der ve bu değişimden utanmıyorum. Bu sana da tanıdık geliyor mu? Dün savunduğun bir şeyi bugün artık savunmuyorsan kendini tutarsız hissettiğin oluyor mu? Belki de insanlar seni ciddiye almaz diye korkuyorsun. Belki sen bile kendine güvenemiyorsun. Ama Montaigne'in bakışına göre gerçek özgüven bu akışın farkında olmaktır. Tutarsızlık korkulacak bir şey değil. Hayatın hareketidir. Fikirlerini değiştirmek zayıflık değil, cesarettir. Yeni bilgiler karşısında değişebilen bir zihin güçlü bir zihindir. Sana öğretilen şeyin tersine sabit olmak güç değil. Çoğu zaman bir savunmadır. Değişime karşı koymaktır. Peki Montaigne'in ne yaptı? Değiştiğini saklamadı. Yazılarında çelişkilerini gösterdi. Bir gün bir konuda şöyle dedi. Ertesi gün başka bir şey söyledi. Çünkü o kendini haklı çıkarmaya değil anlamaya çalışıyordu. Ve belki senin de yapman gereken bu. Kendini doğrulamaktan vazgeç. Kendini anlamaya çalış. Montaigne'in bu yaklaşımı günümüz için devrimsel. Çünkü bugünün dünyasında her şey siyah ya da beyaz olmalı. Yesusin yedebusin. Ortası yok, gri yok. Ama insan gri bir varlıktır. Ne tamamen iyiyiz, ne tamamen kötü, ne tamamen tutarlıyız, ne tamamen karışık. Ve işte Montaigne bu gerçekliği kabul ettiği için bu kadar özgür. O insanın çok katmanlı doğasını saklamaz. Hatta bunu yüceltir. Sence bu yaklaşım nasıl olurdu hayatına uygulasaydın, belki kendine bu kadar yüklenmezdin. Belki düşüncelerini değiştirmekten korkmazdın. Belki kendini hep bir rolün içinde tutmaya çalışmazdın. Çünkü Montaigne der ki hayat rollerle değil samimiyetle yaşanır. Bu değişmeye alan tanımaktır. Kendine izin vermektir. Bu dünyada insanlar başkalarının onayına göre şekil alır. Ama Montaigne kendi gözünde doğru olmayı yeterli bulur. Kendinle barışık olmak başkalarının seni anlamasından daha önemlidir. Ve bu seni nasıl özgürleştirir bir bilsen artık açıklama yapmak zorunda kalmazsın. Kendini kanıtlaman gerekmez. Çünkü kendini tanırsın. Ve işte burada Montaigne'in felsefesi, bugünün zihinsel yüklerinden bir kaçış sunar. Sosyal medyada sürekli kimliğini göstermek zorunda olmadığın bir yaşam. Başkalarının seni anlaması için şekilden şekile girmediğin bir yaşam. Sadece olduğun gibi olduğun bir yaşam. Ama bu kolay değildir. Çünkü bu dürüstlük en çok kendine karşıdır. Kendine maskesiz bakmayı ister. İşte o an acıtan şeyler görebilirsin ama bu acı dönüşümün başladığı yerdir. Moin kendini tanımanın bir yolculuk olduğunu anlatır. Sonu olmayan bir süreç ve bu süreçte her yeni gözlem seni biraz daha özgür kılar. Değişimin seni korkutmasına izin verme. Belki de bugüne kadar aradığın cevap sabit bir kimlik değil evrilen bir bilinçtir. Ve şimdi sor kendine değişime hazır mıyım? Kendi gerçeğimi dürüstçe karşılamaya cesaretim var mı? Çünkü asıl güç güçlü görünmekte değil, kendini olduğu gibi görmekte gizlidir. Montaigne'in öğrettiği şey tam olarak budur. Bilinmeyene karşı savaşma. Onu kucakla. Çelişkilerinden utanma. Onları tanı. Kendini bir proje gibi inşa etmeye çalışma. Kendini dinle. İçindeki o değişken, karmaşık ama çok gerçek sesi duy. Ve bu sesi duyduğunda fark edeceksin ki dış dünyanın gürültüsü o kadar da önemli değilmiş. Asıl önemli olan senin içindeki sesmiş. Çünkü orası senin asıl evin. Bu videoyu bitirirken sana son bir davetim var. Bugün her şeyi kontrol etmek zorunda olmadığını kendine hatırlat. Bugün bilmediğin yerlerde de yaşayabileceğini kabul et. Ve bugün Montaigne gibi ol. Bilinmeyenin ortasında sessizce otur. Bir cevap aramadan, sadece var olarak. Çünkü bazen sorunun kendisi cevaptan daha değerlidir. Ve sen her halinle zaten yeterlisin. Belirsizliği kucaklamak, Montaigne'in içsel huzura giden yolu. Michel de Montaigne, düşüncenin sınırlarını zorlayan bir deneme ustası olarak, insan doğasının karmaşıklığını anlamaya çalışırken, belirsizliğe karşı direnmek yerine onu kucaklamayı tercih etti. Ona göre yaşam, kesinlik arayışıyla değil,
belirsizliğe alışmakla daha kolay hale geliyordu. Montaigne, "Ne biliyorum?" anlamına gelen "Who saysce?" sorusunu sormaktan hiç vazgeçmedi. Bu soru, onun dünyayı anlamaya değil, anlamaya çalışmanın doğasındaki eksikliği kabul etmeye yönelik bir duruşuydu. Ona göre insan zihni sınırlıdır ve mutlak bilgiye ulaşmak çoğu zaman bir yanılsamadan ibarettir. İşte bu farkındalık, Montaigne hem daha mütevazı hem de daha huzurlu bir yaşam anlayışına taşıdı. Belirsizlik onun için bir tehdit değil, özgürlük kapısıydı. Her şeyin mutlak olmadığını bilmek, insanın yükünü hafifletiyor. Hatalara, değişime ve farklı bakış açılarına karşı daha hoşgörülü olmayı sağlıyordu. Montaigne için hayat, sabit ilkeler üzerine değil, dalgalanan düşünceler ve geçici yargılar üzerine kuruluydu. Bu da onu hem daha esnek, hem de daha insani bir filozof haline getirdi.